Arkadaşlar merhaba. Bugün sizle değişik, enteresan bir konuyla ilgili konuşacağız. Bir ortama girdiğimizde bıraktığımız ilk izlenimin etkisi, anlamı, e, nasıl yapılır, nasıl olumlu bir izlenim bırakılır, bununla ilgili önemli konulara değineceğiz. E, Yaklaşık bir 10-15 dakikalık bir video olacak. Sizden ricam lütfen abone olun. Beğendiyseniz beğen butonuna lütfen basınız. Şimdiden keyifli izlemeler diliyorum size. Hoşçakalın. Tekrar merhaba. Arkadaşlar birlikte konuşmamıza başlayalım. Video girişinde ilk izlenimin öneminden bahsettik. İlk izlenimi şöyle tanımlayalım. Birinin sizinle ilk etkileşimden sonra sizi nasıl değerlendirdiği ile ilgili bir konu. Yani tam anlamı ilk izlenimde ilk kez birisiyle karşılaşıyorsunuz. Bu herhangi bir ortam olabilir. Bir iş görüşmesi olabilir. Bir satıcı müşteri buluşması olabilir. Ya da tamamen özel hayatınızla ilgili sevdiğiniz bir insanla ya da seveceğini düşündüğünüz bir insanla ilk kez buluşacaksınızdır. Buradaki bırakacağınız ilk izlenim olabilir. Ya da tamamen sosyal olarak ilk kez tanışan insanlarda ilk izlenimi bırakmak karşı tarafın sizle ilgili oluşturduğu algıdır. İlk izlenim budur. İlk izlenim çok önemli. İlk 3 veya da 5 saniye içerisinde oluşur. Yani sadece hızlı bir bakış, düşünmeden, çok bilinçle değerlendirmeden ilk 3-5 saniyede baktığınızda yüz ifadesi, jest mimikleri, beden dili, özellikle sözsüz iletişim, söz içermeyen o ilk 3-5 saniyedeki yüz hali, beden dili, olumlu duruşu, sert duruşu, gülüyor mu, gülmüyor mu, hepsini dahil ettiğimizde ilk 3-5 saniyede bir algı oluşacaktır. İlk izlenimi tersine çevirmek çok zordur arkadaşlar. Olumsuz bir izlenim bıraktıysanız olumluya çevirmek zordur. Belki olumlu izlenim bıraktınız ama olumsuza belki daha sonraki safhalarda olumsuza tabii ki çevrilebilir davranışlarınız arttıkça. Ama olumsuz bir izlenim bıraktıysanız bunu tekrar olumluya çevirmek hiç de kolay değil. Bu sebepten ötürü ilk izlenimi oluştururken ne yapmamız gerektiğini bilmemiz çok mühim olmaktadır arkadaşlar. İnsanoğlu çalışmalarda şu gösterilmiş ki insanoğlu çok kısa bir sürede ilk kez tanıştığı bir insana ilk izlenim oluşturmaya çok meyillidir. Yani insan beyni ilk görüşmede kişinin yüzünü bir işlemci gibi, bir bilgisayar işlemcisi gibi tarar. Oradaki yüz mimikleri, ifadeleri, jest mimikleri, kaş hareketleri, göz hareketleri, bunların hepsini alır, tarar ve işler. Bu noktada beynimiz amigdala dediğimiz insanoğlunun yaratıldığından beri var olan insan beyninin çok içerisinde ufacık bir parça vardır. O parça hayatta kal, hayatta kalmak için kal ya da kaç, dur ya da kaç emrini veren, düşünmeden, bilinçle değerlendirmeden karar veren beynimizin bir noktasıdır arkadaşlar. Bu nokta ilk 3 saniyede de amigdala giriyor devreye. Bilinçli bir değerlendirme yok. Beynim ilk 3 ya da 5 saniyede ne algılıyorsam karşımdaki kişiden
ne algılıyorsam onunla değerlendirmeye başlıyorum. Çünkü henüz tanımıyorum. Bir zaman paylaşmadık. Bir davranışlarını henüz şahit olmadım. O yüzden ilk 5 saniyedeki bana verdiği izlenimle beynim hemen değerlendirmeye başlıyor. Tamam, bu adam soğuk. Bu adam sinsi. Bu adam çok soğuk. Bu adam ya da bu kişi, bu kadın çok kibirli duruyor. İşte bunların hiçbir şekilde söz ifade etmeden bile yüz ifadelerimizle, sözsüz iletişimimizle beynimiz bunu bu şekilde algılayabiliyor. Veya tam tersi ufacık bir gülümseme, bir tebessüm, olumlu bir bakış. Bu tam tersi. Beynimiz bunu olumlu algılamaya meyilli oluyor. Bu insan doğasının, bizim tabiatımızın bir parçası arkadaşlar. Peki ilk izlenim iyi yapmak, olumlu yapmak niye önemlidir? En başta ilişki kurmak. İnsan sosyal bir varlık. Sosyal varlık olduğundan ötürü mutlaka diğer insanlarla ilişki kurmakta. Bu özel hayatında ilişkiler, sosyal ortamda kurduğu ilişkiler, iş hayatında ya da ilk kez iş görüşmesinde, satıcıysa müşteriyle olan ilişkisinde, her yerde birileriyle tanışıyor arkadaşlar. 8 milyar insanın olduğu bir ortam düşünün. Veya sizin bulunduğunuz şehri, sizin bulunduğunuz iş yerindeki insanları düşünün. Mutlaka bir topluluk içerisindesiniz. Ve bu topluluk içerisinde yeni insanlar olabiliyor. Tamam mı? Hem o yeni insanların o grupla tanışması veya o grup içerisindeki insanların o topluluğa girecek olan yeni kişilerle olan ilişki kurmasında ilk izlenim çok önemli olmakta. Tabii bu ilişkinin sağlıklı kurulmasını istiyoruz. Sağlıklı kurulması için de bakın, ilişkinin sağlıklı kurulması o ilk 5 saniyedeki ya da 3 saniye diyenler de var. 3-5 saniyedeki bıraktığım izlenim çok önemli. Bir kişi hakkında karar vermemin %50'sini o ilk 3 saniye karşılıyor arkadaşlar. İlk 3 saniye. İlk 3 saniyede bana ne izlenim bıraktıysa benim kafamda artık bu insanın %50'sini ben çıkarmış oluyorum. Hatta daha da fazla tamamen bu konuda bir yargıya varıp bu kişi böyledir diyebildiğim zamanlar olabilir. Ya da buna meyilli insanlar olabilir. Başka neden önemlidir? Sonuç olarak insanlar sadece arkadaşlık kurmak için değil, bir çıkar, bir menfaat sağlamak için. Bu olumsuz bir şey değil. Sonuçta bir evin vardır, satmak istiyorsundur, alıcı var. Sonuçta tanışmalısın. Burada bir menfaat ilişkisi var. Ama evini alacağın, evini satacağın ya da kiralayacağın insanla da bir ilişki içerisinde oluyorsun. Burada bir menfaat ilişkisi var. Burada da ilk izlenim önemli. Yani sana kötü bir izlenim bırakan bir kişiye evini kiralamak ister misin? Ya sadece kim olursa olsun bana istediğin parayı versin mi dersin? Günümüzde hele bu kadar kiracı ev sahibi sorunlar. Bu sadece bir örnek. Ya da daha önce henüz tanışmadığım ama hoşlandığım, beğendiğim insanla ilk kez tanışacağım zaman bu çok önemli oluyor. Düşünsenize, biraz daha abartayım. Birine aşıksınız, platonik, tamam, ve henüz daha tanışmadınız birebir. Görüyorsun belki her gün çevrende ama tanışmadın. Şimdi bırakacağın ilk izlenimi düşün. İlk 5 saniyede, ilk 3 saniyede. Düşünsene, bırakacağın o ilk izlenimdeki kötü haller, gergin haller, fazla heyecan. Biliyorsunuz fazla gerginlik ve heyecan olduğu zaman
Söyleyeceğin şeyin otursun, yüz halin değişir. Belki sen olmaktan çıkarsın. Sen olmaktan çıktığında karşı tarafta sen algısı oluşturamazsın. Başka bir algı oluşur. Belki de ilk buluşmada kaybedeceksin. Sonra çabala sürekli telefonla ya da almaya çalış telefon numarasını, aramaya çalış, açmaz ya da reddederler. Hepsi olabilir. O yüzden ilk izlenimi asla ihmal etme, unutma. Bir iş görüşmesi olabilir. Bir işe başvuruyorsun. İnsan kaynakları çağırdı, CV'ni beğendi, gel dedi, gittin, oturdun. Hangi meslek, hangi rol olursa olsun. İnsan kaynaklarıyla oturuyorsun ve görüşmeye başlıyorsun. Emin olun ilk bakacakları şey hal, hareket, tavırlarınız, yüz ifadeniz. Henüz daha kelimeye başlamıyorsunuz, bir şey anlatmaya başlamıyorsunuz. O sonraki aşama. Çoğu İK biraz acımasızca biraz gibi böyle gelebilir ama emin olun İK normalde İK'dan beklediğimiz, insan kaynaklarından beklediğimiz insan sarrafı olmaları. Çünkü sürekli ana işlerinden bir tanesi bu. İşe alım. O yüzden ilk bıraktığı izlenime çok odaklanırlar. Bunu unutmayın. İlk 5 saniye. Nasıl geldi, ne giyindi, nasıl oturdu, nasıl selamladı, nasıl tokalaştı, güldü mü, gülmedi mi, çok mu somurtuk, düzensiz, dağınık mı, saç sakal dağınık mı? Bunların hepsini 5 saniyede insan kaynaklarının beyni alır, inceler, %50 verir notunu. Yani orada anlar alıp almayacağını seni. Ondan sonra başlar formalite, ne iş yapıyorsunuz, ne yaptınız, en son neden ayrıldınız, ne bekliyorsunuz vesaire. Satıcı müşteri ilişkisi. Bir de böyle değerlendirelim arkadaşlar. İlk kez buluşacağınız bir müşteri çok önemli. Çok yüksek potansiyelli bir müşteri. Çok beklentiniz var bu müşteride. Sonuçta sizin işiniz satmak. Ne olursa olsun. Endüstriyel satış ya da perakende satış fark etmez. İşiniz satmak. Müşteriyi ikna etmenin en önemli adımlarından bir tanesi ilk izlenimi doğru bırakmak. Nasıl selamladın? Nasıl giyindin? Sen sonuç olarak kendini temsil etmekle beraber firmanın temsil ediyorsun. Firmanın kültürüne uygun mu giyindin? Sonuçta yansıtırsın. Sen neysen firman o. Firman neyse sen olsun. Neye dikkat ediyorsun? Müşterini ne kadar önemsiyorsun? O yüzden söylüyorum. Dış görünüşün ilk izlenim de önemli. Sadece o değil. Yüz ifadelerin de önemli. Nasıl? Kendine hakim misin? Özgüvenin yüksek mi? Kendinden emin misin? Gerçekten ona fayda sağlamak için oraya geldiğini gösterebiliyor musun? Henüz daha kelimelere başlamadık. İlk izlenim 5 saniye. Tabii ki ilk cümleye başlayış, bununla ilgili başka videolar çektik. Onları izlerseniz arkadaşlar bu kısmı da daha rahat anlayabilirsiniz ama benim bahsettiğim ilk 5-10 saniyelik kısımdan bahsediyorum. Unutmayın. Çünkü insanlar insanlardan alım yapar. People buy from people. İngilizcesi böyle. Herkes böyle konuşuyor. Tüm dünyada. O yüzden sizin nasıl olduğunuz karşı tarafta müşteride nasıl bir güven inşa edeceğinizle ilgili. İlk 5 saniyede o güven ya kurulur ya kurulmaz. Emin olun. Aşağı yukarı 25 senedir bu meslekteyim. En çok aklıma kazınan, en çok gördüğüm, hissettiğim şey yeni bir müşteriyle ilk tanışmadaki ilk 5 saniyelik bıraktığın izlenimin önemi. Emin olun.
Peki biraz da şundan bahsedelim. İlk izlenimi etkileyen faktörler ne olabilir? Demin az çok bahsettim. Yapılan bilimsel çalışmalarda ilk izlenimin özellikle sözsüz yüz ifadeleriyle, beden diliyle etkilediğini araştırmacılar bulmuşlar. Açıkçası toplumda duygularını açıkça ifade eden insanlar sözsüz iletişim ile daha çok etkiler, insanları etkiler ve bu tip insanlar daha çok sevilirler. Olumlu duygularını gösteriyorsun. Vücut duruşun, vücudunun tam dönüşü, karşındaki muhatabı tam vücudun dönüşün. Ona saygıdır. Yine önceki videolarda işlemiştik. Gülümseme, çok abartı olmayan bir gülümseme. Pozitif olduğunu hissettiriyorsun. Göz teması. Özellikle ilk görüşmede, ilk buluşmada göz temasını doğru kurmak ve gözlerine bakmak, gözlerine bakarak konuşmak etkilemenin en önemli adımlarından bir tanesi bana göre. Göz teması kurmak senin özgüvenli olduğunu ortaya koyar. Kendinden emin olduğunu ortaya koyar. Karşı tarafı önemsediğini ortaya koyar. Başka şeylerle ilgilenmiyorum, seninle ilgileniyorum. İlk 3 saniye, ilk 5 saniye unutmayın. Ses tonu. Artık böyle sözlüğe başlıyorum, sözlü konuşmaya başlıyorum, iletişime başlıyorum. Ses tonumun yüksekliği, alçaklığı. Bir insanın sinsi mi, kibirli mi, pozitif mi, yardımsever mi, kuşkucu mu? Hangi özelliklerinden hangi miktarda olduğunu anlamak o ilk ses tonunda anlaşılır arkadaşlar. Ses tonu. Ses tonunun yumuşaklığı. Ben sana güven veriyorum ses tonu. Ben seni kazıklamaya geldim ses tonu. Hepsi olabilir. Kolay şeyler değil arkadaşlar bunlar. Tecrübeyle olan şeyler. Ve eğitimli olan şeyler. Ayrıca baskın bir karakter misin? Ya da baskınlık kurmaya mı çalışıyorsun? Dışa dönük müsün? İçe dönük müsün? Tehditkar bir tavra mı sahipsin? Bu özellikler kişiye nasıl davrandığımızı anında etkiler arkadaşlar. Anında. Bu özelliklerle ortaya çıkar davranışlarımız ve karşıda oluşturduğumuz algımız. Peki ne yapmalı? Ne yapmalı? Demin de bahsettiğim gibi ilk izlenim 3 ya da 5 saniyede oluşur ve karşımızdakiyle ilgili bir fikir sahibi olmamızın %50'sini etkiler. En az. En az. Düşün, tanımıyorsunuz ve %50'si hakkında bir fikre sahip oluyorsunuz. Bir algıya sahip oluyorsunuz. Ve yine çalışmalarda şu ortaya konmuş ki ilk izlenimde edinilen algı, edinilen bilgi çoğunlukla doğru çıkıyormuş arkadaşlar. Yani bir insan hakkında çok sinsi bir adam diye algılıyorsanız çoğunlukla %70-80 oranlarında o adam, o kişi öyle çıkıyormuş. Peki ne yapmalı? Bir kere sıcak tavırda olmalıyız. Kibar tavırda olmalıyız. Tokalaşmak, selamlaşmak, bunlar çok önemli şeyler. Pozitif durmak, pozitif bir sinyal iletmek karşı tarafa. Duruşumuzla, gülümsememizle, jest mimiklerimizle, kendinden emin durmak, dik durmak, göz teması kurmak, elleri bağlamamak, kolları bağlamamak, kapalıyım,
Seninle iletişime açık değilim demek bu. Bu özgüven demek değil. Unutmayın. Temiz giyim, düzenli bir giyim, saç sakal erkekseniz önemli. Ya da kadınsanız yine giyim tarzınız, saç şekliniz ne çok abartı ne de çok sönük. Her zaman dengede, orta kararda olmak. Dakik olmak, buluşmaya riayet etmek, vaktine riayet etmek. İstanbul gibi bir ortamda zor olsa da güvenlik faktörü koy, 10 dakika erken çık. Normal çıkmayı düşündüğün süreden daha erken çık. Daha erken varman problem değil ama daha geç varman emin olun olumsuz etki. Olumsuz izlenim. Disiplinsiz bu kişi izlenimi. Kolları bağlamayacağız. Kucağımıza bir çanta koymayacağız. Aldım çantayı, koydum kucağıma. Örnek. Aldım, koydum. Kapalıyım demek. Tırnak yemek, tırnaklarla oynamak, parmaklarla oynamak, gergin haller, sıkıntılıyım, çok heyecanlıyım. Yani haddinden fazla heyecanlıyım. Saçlarla oynamak, kadınlar çok yapar. Oynar, çevirirler bazen. De işte erkekler sürekli eller böyle olabilir. Kendinden emin değilsin. Bu izlenimi aktarıyorsun. Ne öne çok eğileceksin ne de çok arkana böyle kaykılıp oturmayacaksın arkadaşlar. Dik, belki çok hafif öne. Çok hafif. Bu da yakınlık kurma. Ama abartmıyoruz. O kişinin içine girmiyoruz. Birazcık yakın, birazcık öne eğiliyoruz. Bunlara dikkat ettiğimiz müddetçe arkadaşlarım %90 oranın üzerinde kimle tanışırsanız tanışın, hangi ortamda bulunursanız bulunun, ilk kez bulunacağınız bir yerde bir kişiyle tanıştığınızda fayda sağlayacaktır. Ve %90 üzeri ihtimalle olumlu bir izlenim oluşturacaksınız. Niye %10'luk pay bırakıyorum? Bir, bunları tam uygulayamama ihtimaliniz. İki, bulaşacağınız kişinin algı seviyesi ne olabilir? Bunları kestiremediğim için %10'luk bir pay bırakıyorum. Ama %90 oranda olumlu izlenimi bırakacaksınız. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız ve abone değilseniz abone olunuz. Çok teşekkür ediyorum.